Bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Başta beni ilgilendirmiyor diyebilirsiniz ama emin olun sizi çok ilgilendiriyor. Siz izlemiyorsanız iş yerinizdeki arkadaşlarınız izliyor, komşunuz izliyor, toplu taşıma kullanıyorsanız oradaki insanlar izliyor, eşiniz izliyor, çocuğunuz izliyor, akrabalarınız izliyor ve sandığınızdan daha fazla tehlikeleri olan bir konudan bahsedeceğim. Dilan Polat diye bir kadın şöyle bir canlı yayın açmış ve bu canlı yayını aynı anda 80.000 kişi izlemiş. Dilan Polat ismini bu videoyu açan 10 kişiden 10'u da biliyordur, duymuştur. İşte tehlike tam olarak burada. Ama eminim ki bu videoyu açan 10 kişiden 9'u, hatta daha yüksek bir oranda Dilan Polat'ı takip etmiyordur zaten. Öncelikle genel bir araştırma yaptım. Ünlüleri, fenomen dediğimiz kişileri insanlar neden takip eder? Araştırması yaptım. Bazı makaleler okudum. Bu makalelerde ilgimi çeken bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk araştırmamda sosyoekonomik durum, telefon bağımlılığı ve sosyal kaygı, anksiyetesi olan bireyler araştırılmış. Ve çok ilginç bir terim kullanılmış burada. Ünlü tapınması, ünlü ibadeti denmiş. Ve o çok eski insanların, puta tapan insanların zamanındaki kişinin puta tapma eğilimiyle bağdaştırılmış. Çok enteresan. Sosyoekonomik durumun düşük olması ünlü ibadetini arttıran bir durum olmuş. Sosyal kaygı geliştirenlerin de aynı şekilde ünlü tapınması artmış. Cep telefonu bağımlılarında da tahmin edeceğiniz gibi bu oran ünlü tapınması olayı artış göstermiş. Sosyal anksiyete geliştirenlerde o boşluk doldurmak için veya istikrarlı bir kimlik oluşturma ihtiyacından dolayı bu insanlar kendilerine ünlüler, günümüzde artık fenomenler, sosyal medya ünlüleri diyeceğimiz kişilere bağımlılık geliştirmişler. Bu insanlar dediğim gibi sosyal kaygı geliştirdikleri için çevrim içi iletişim alanlarını tercih etmişler. Bu da olumlu anlamda katkı sağlamış duruma. Sosyoekonomik durum nasıl bir katkı sağlamış diyecek olursanız, sosyoekonomik durum burada eğitim ve maddi açıdan değerlendirilmiş. Eğitim seviyesi düşük ve maddi imkanları yetersiz olarak değerlendirilmiş ve bu ailelerin, bu ebeveynlerin çocuklarına karşı aşırı baskıcılığı ve çocuklarına olumlu fiziksel şartlar sağlayamamaları sebebiyle çocukları, ergenleri daha yüksek düzeyde cep telefonu bağımlılığına itmiş. Bu da doğal olarak cep telefonu bağımlılığı ve ünlü tapınmasına sebep olmuş. İkinci çalışmada sorunlu internet kullanımı, şöhret isteği, uyumsuz hayaller. Bu konular üzerine bir çalışma yapılmış. Bu çalışmada ünlü bir kişiye takıntılı bir hayranlık olarak tanımlanan ünlü ibadetine depresyon, anksiyete semptomlarının ayrışma ve beden imajı endişeleri gibi çeşitli zihinsel sağlık sorunlarıyla ilişkili olduğu bulunmuş. Bu çalışmada ilginç bir kategori yapmışlar. 3 kategoriye ayırmışlar. İlk kategoride belki sizin bizim de olduğumuz gibi, maalesef dışarıdan çok ses geliyor, çok zorlu şartlarda bu çekimleri yapıyorum. Umarım kendi evime çıktığım zaman bu sorunlar ortadan kalkacak. İlk bağımlılıkta kişilerin mesela komik bir video izliyorsunuz, bir arkadaşınıza atıyorsunuz, ailenizden birine atıyorsunuz, eğlenceli zaman geçiriyorsunuz. Bu kadar. İkincisinde o takıntı haline getirdiğiniz ünlülerin, kişilerin sürekli onları düşünme hali, onlara karşı zorlayıcı ve yoğun duygular besleme. Üçüncüsü artık patolojik bir seviyeye varıyor ve şöyle bir örnek vermişler. Mesela bu kadar sevdiğiniz ünlü sizden bir iyilik olarak yasa dışı bir iş istese bunu yapacak noktaya gelme hali olarak bahsedilmiş ki bence kesinlikle bu tarz insanları, işte Dilan Polat, Özlem Öz veya bu tarz bir sürü hesap türemiş durumda. Bu tarz insanları izleyen kişilerin 3. seviyede olduğunu düşünüyorum. Buna kendimden de şöyle bir örnek verebilirim. Bu insanlarla alakalı bir farkındalık videosu çektiğim zaman, bu insanlarla alakalı bir Reels paylaştığım zaman anında saldırılar yorumlara geliyor, saldırıyorlar yorumlardan. Çünkü bu insanları o kadar kendilerine hani yakın ve kendileriyle özdeşleşmiş hissediyorlar ki onlara yapılan bir saldırıyı veya ben hani saldırı da değil, onlara yapılan bir eleştiriyi kendilerine yapılmış olarak görüyorlar. İlerleyen aşamalarda bunlara daha çok değineceğim. Yani bu çalışmada özet olarak hem 3 kategoriye ayırmış hem de bu insanları takip etmenin, kendi hayatlarındaki boşluğu doldurmak için, kendi hayatlarından kaçmak için insanların bunları takip ettiğini ve onlar gibi şöhret olma arzularını tatmin etmek için olduğunu söylüyor. Biraz artık detaylara girmeye başlayalım. Parasosyal ilişki denmiş bu duruma. Yani tek taraflı ilişki. İnsanlar bu tür fenomenleri her gün izledikleri için onlarla bir bağ kuruyorlar artık ve onları ailelerinden biri gibi görüyorlar. Hatta bence ailelerinden bile daha yakın gördüklerini düşünüyorum. Yine Dilan Polat özelinde alacağım. Çünkü bence bu işin ne denir, yani nasıl bir terim kullanacağımı bilemiyorum.
Bu konunun en zirvesi, bu insan 7 milyon takipçisi var. Bir sürü rezillikler çıktı. Artık kriminal olaylar bile döndü ve hala bu insanı deli gibi savunan insanlar var. 7 milyon kişinin bu insanı takip etmesi ciddi, tehlikeli bir durum. Gerçekten bu konu nasıl hala böyle gündeme gelmiyor? Yetkililer veya işte sosyologlar, psikiyatrlar, ya toplumun önde gelen insanları nasıl bu konuyu gündeme getirip de bu tehlikeyi göremiyorlar? Bilmiyorum. Çünkü bu insanlar, bu tarz insanlar topluma o kadar çok zarar veriyorlar ki, yani tahmin edeceğinizden ve benim bu videoda anlatacağımdan bile daha çok zarar veriyorlar. Bu insanlardan sonra bu insanları birazcık anlatayım hiç bilmeyenler için. Bu kadın sürekli üstünde pijamalarını giyiyor, evinin mahremini açıyor. Kocasıyla kavgası, işte çocuğuyla olayları, sürekli mutfağından mesela paylaşım yapıyor ve ben bu insanın, bu kadının, hani yorumlarda hiç kimse sevmiyor ama nasıl 7 milyon takipçisi var o zaman bu kadının, ve ben bu kadını hani aptal diyorlar, zekasının geriliğinden, hastalığından bahsediyorlar ama ben bu kadının çok zeki olduğunu düşünüyorum ve hani bu kadar sosyolojik ve psikolojik boyutuyla yaklaşıyor mudur bilmiyorum. Demek ki doğuştan bu konuda içinde bir yetenek var veya çok ciddi bir şekilde yönlendiriliyor bu kadın birileri tarafından, bilenler tarafından. Çünkü kadın yani sosyolojiyi, psikolojiyi çözmüş durumda. Mutfağından paylaşım yapıyor, pijamasıyla paylaşım yapıyor. Neden? Çünkü hani ben sizdenim, izleyen kişilere bu imajı veriyor. Ben bakın işte ben mahremimi açıyorum, evimin mahremini açıyorum. Ben güvenilirim. Sizden hiçbir farkım yok diyor mesela. Bu imajı veriyor. Kocasıyla kavgasını gösteriyor. Eltileriyle bilmem nesiyle kavgalarını anlatıyor. Ve o izleyen işte kişiye çok fazla alt mesaj veriyor. Bu alt mesaj gidiyor. Hani 7 milyon takipçi. O yüzden diyorum ya size, insanlar onu o kadar böyle ailesinden biri gibi görüyor ki herhangi bir eleştiri yaptığınız zaman sanki kendisine bir eleştiri yapılmışçasına size saldırıyorlar. İşte bu durumun çok vahim olduğunu gösteriyor. Mahremiyetin normalleştirilmesi. Hani diyoruz ya işte dizilerdir veya işte müziklerdir vesairedir. Hadi müzikleri bir kenara bırakayım. Müzik yine çok kişiye ulaşıyor ama bir dizi ya bu kadının, hani şöyle size anlatmak için elbette ki inceledim ve baktım. 80 bin kişi bu kadının canlı yayınını izliyor. Bu kadının storylerini, hikayelerini mesela binlerce kişi izliyor. Ülkede o televizyonlardaki dizileri bile bu kadar izlemiyor insanlar. Ve bu kadını sosyal medyada izleyen kesim şöyle daha bir tehlikeye yayıyor. Çünkü bu insanlar insanları da etkileyebilme potansiyeline sahipler. Sadece televizyon izleyen bir insan sosyal medya kullanmayan, diyelim ki orta yaşın üstünde, televizyonda olumsuz şeyler görüyor evet ama sosyal medyası yok. Sosyal medyada başkalarını bu zehirli fikirlerle etkileyemiyor. Ama sosyal medyası olan insanlar ve bu insanları savunan kitleler zehirli böyle sarmaşıklar gibi başka insanları da etkileyebiliyorlar. Ve burada mahremiyet duygusu bence en önemli konulardan bir tanesi. Eskiden aile içindeki meseleler, ya komşuya bile hani gitmesin, aman hani kavga olduğu zaman bile sesimizi kısalım, komşu bile duymasın denirken bu kadın kavgalarını milyonlarca kişinin önünde yaşıyor. Tabii ki de hepsinin planlı olduğunu, tabii ki de birilerinden direktif alıp şimdi kocanla barış, şimdi kocanla ayrıl, şimdi boşanıyoruz de, çocuğunla eltine, bunların hepsi birer oyun. Bunların hepsi birer senaryo. Nasıl Amerika'da işte bu işlerin ilk başlangıcı hani kendi evlerini açma ve özeli, mahremiyeti anlatma Kardashian ailesinden gelmişse, belki daha önceleri de vardır ama hani en bilindik örnek diye söylüyorum Kardashian ailesi. Bunlar da Türkiye'deki o versiyonu diyebiliriz. Çoğu insan bir kimlik krizi yaşıyor ve kendi içerisinde boşluklar var. Kendi hayatından memnun değil, kendi hayatından mutlu değil ve bu insanları takip ederek o boşlukları doldurmaya çalışıyor. Kendini güçsüz, yetersiz hissediyor. Ama bu insanların hayatına dahil olarak kendini daha etkili görüyor veya bu insanları savunarak veya bu kadının pazarladığı X ürününü alarak kendini bu kadınla bağdaştırıyor. Topluma çok fazla zarar veriyorlar. Bu benim şahsi fikrim. Sizler neler düşünüyorsunuz? Bu arada bu videoyu beğenip yorum yapmanız, kendi fikirlerinizi anlatmanız önemli. Bu videonun gerçekten yayılmasını istiyorum. Birkaç kişinin bile fikrini değiştirip, evet öyle mi? Gerçekten bu insanlar sadece güldüm, geçtim, eğlendim. Hani basit bir eğlence değil de gerçekten topluma zarar veriyor. İşte ben bunu izlemeyeyim veya ailemden biri izliyorsa hayır izleme diye onu uyarayım. Sebeplerini, gerekçelerini anlatayım diye fayda sağlayacaksa ne mutlu bana. Bu konuda sizden de destek bekliyorum. Bu videonun yayılmasını istiyorum.
istiyorum. Yani çok ilginç bir şey gerçekten. Ben hani nacizane kendimce size birkaç bilgi öğretiyorsam, ben birkaç bilmediğiniz bir şey anlatıp bakış açınızı değiştirebiliyorsam ne mutlu bana. Ve videolar 1-2 bin, 3 bin izleniyor. Ama bu insanların o boş hayatları, kavgaları, işte ne bileyim yani ne kadar basit, yüzeysel anlatımları insanların bütün gününü alıp sanki onları gözetliyorlar sürekli ve binlerce kişi bunları izliyor. Binlerce kişi. Gözetleme deyince buna da değinmek istiyorum. İnsanların bu insanları izleme sebeplerinden bir tanesi de gözetçilik. Gözetlemek istiyorlar. Başka insanların hayatlarına ve mahremlerine girmek istiyorlar. Gözcü diye bir film vardı. Güzel bir filmdi, korku filmiydi. Yani düşünün, hani çok rahatsız edici bir şey değil mi? Evinizdesiniz ve sizi böyle dürbünle gözetliyorlar insanlar. Tabii burada karşılıklı bir rıza var. Gözetlemesini de istiyor zaten bir bakıma. Ama insanların başkalarının hayatlarına gözetleme ihtiyacı bence çok korkunç. Ve bunu getiriyor. Yine şöyle bir şey söyleyeceğim size. Bu Dilan Polat gibi, işte Özlem Öz diye bir kadın daha var. O da aynı türev. Başka çok var. Çok var. Yani şöyle bir keşfetinizde girdiğiniz zaman bir şekilde, yani siz izlemeseniz de sizi takip edenler falan izlediği için keşfetinize düşüyor. Bu kadın 7 milyon takipçili ama bu kadından sonra olduğunu düşünüyorum. Ben bir sürü hesap var. 10 bin, 20 bin, 80 bin, 90 bin, 100 bin. Mesela şeyi gibi bir akım çıkmış. İşte benle kocama normal gelen ama işte başkalarına anormal gelen davranışlar mesela. Anlatıyor, özelinden bahsediyor. Çocuğunu paylaşıyor. Çocuğumun ilk günü, çocuğum yemek yiyor, çocuğum işte tuvaletini yaptı, çocuğumu giydiriyorum, çocuğumu okula götürüyorum. Çocuğun yüzü kabak gibi ortada. İnsanlar hani bu kadın rol model oluşturuyor. Ben özelimi paylaşıyorum. Özelimi paylaştığım için bakın 7 milyon takipçim var. Ki kadın sürekli şunu vurguluyor. Ben çok seviliyorum, çok takipçim var. İşte Allah razı olsun sizlerden, beni izliyorsunuz. Beni sevenlerim yalnız bırakmıyor. Ama aynı zamanda bir mağduru oynama durumu da var. Çok da eleştiriliyorum, bir şey de yapmıyorum işte gibi insanların duygusunu sömürme hali var. Ve bu kadından rol model alan o kadar çok takipçili hesap var ki ve o hesaplar çok fazla izleniyor. Bu da şu demek oluyor. Özelinizi anlatın, mahreminizi gösterin. Bu çok talep görüyor. Ve siz bunu yaptığınız sürece ödül olarak, ki insan en fazla ödülsüzlüğe dayanamaz. Yani ödül bir insan için bir motivasyondur. Siz bu insanları gibi davrandığınız sürece size takipçi gelecek. İşte bol sponsorluklar gelecek. Bunlar gibi davranın imajı veriyor ve küçük Dilan Polatlar türemiş durumda. İnsanlar bunları izlemekten keyif alıyor. Ve boş zaman geçiriyorlar. Üretim yapacaklarına, kendi psikolojilerine yatırım yapacaklarına, 2-3 bir şey okuyacaklarına, dinleyeceklerine bu insanlarla zaman geçiriyorlar. Sonra da hani diyoruz ki neden insanlar düşünmüyor, neden insanlar gerçeği görmüyor? Bir diğer olumsuzluğu şu: bu kadınlar, bu hesaplar genellikle zenginliklerini paylaşıyorlar. Kocasının ona aldığı hediyeler, işte kendi çocuğuna aldığı lüks harcamalar, kendine yaptığı lüks harcamalar. Bu da izleyen kişide yetersizlik ve kendi dünyasında bir kıyas. Benim yok, ben de sahip olmalıyım diye iç huzursuzluğa sebep oluyor. Tatminsizleşiyor, kıskançlaşıyor. Ben çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum bu durumların. Bu konuya ne yapılabilir? Bu konuya şu yapılabilir: İnsanları bilinçlendirmek yapılabilir. Sadece izledim, gördüm, baktım, eğlendim, kapattım mevzusu olmamalı. Bu insanların topluma, aile yapısına çok fazla zarar verdiğini ve tahrip ettiğini düşünüyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Benim unuttuğum, sizin eklemek istedikleriniz neler? Lütfen bu konuyu sizler de önemseyin ve fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşın. Videoyu kapatırken beni rahatsız eden bir şeyden bahsetmek istiyorum sizlere. Böyle artık hani bir arkadaşlık bağı geliştirdiğimizi düşünerek biraz dert yanacağım. Genel olarak hepinize çok teşekkür ederim. Beni takip eden, yorum yapan insanların çoğunun çok kaliteli ve gerçekten sorgulayan, bilgiye aç, öğrenmek isteyen insanlar olduğunu biliyorum, görüyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. O yüzden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sadece bazı çok az da olsa bazı yorumlar beni rahatsız etti. İlk yorum şu: bir videomda, videonun başında değil ortasında, ben de işte Kur'an-ı Kerim meali okuyorum deyip
okuduğum meali gösterip bir konu hakkında konuşuyordum ve oradan da kitaptan bir örnek verecektim ve bunu söyleme ihtiyacı hissettim. Bir yorum gelmiş, şöyle bir yorum gelmişti. İşte ünlü olacağım diye Kur'an-ı Kerim'i gösteriyorsun diye. Birincisi Kur'an-ı Kerim gösterince insanlar ünlü olmuyor. Artık günümüz dünyasında maalesef ki insanlar manevi duygularını konuşmaktan çekiniyorlar. Çünkü insanlara itici geliyor. Neden itici geliyor ben bunu da anlamadım. Sonuçta ben bir şeyi dayatmıyorsam insanlara işte gelin bu din çok güzel, gelin ben bu dindenim, işte bu din şöyledir böyledir demiyorsam, sadece okuduğum paylaştığım bir şey üzerinden bir konusu da gelmişse yorum yapıp ben bunu okuyorum, evet işte ilgi duydum, içinde şunlar yazıyor diyorsam neden eleştiriliyorum ben? Böyle bir şeye kimsenin hakkı yok. Birincisi bunu söylemek istiyorum. O tarz zihniyetlere. Yine çünkü demişti bir kişi, bu konuda din konuşma, bence çok alakasız olmuş. Bir zahmet, ben bir televizyon kanalı değilim. Burada Çağla paylaşıyor diyor. Kendi fikirlerimi anlatıyorum. Kimseye de bir şey diretmiyorum. Konu arasında din konusu gerekiyorsa din konusu konuştum. Bu benim kendi hür iradem ve bu benim kendi özgürlüğüm. Böyle istemişim ve böyle yapmışım. Ben şu kısmı anlamıyorum ya. Ben hiçbir zaman şu güne kadar birçok YouTube kanalını izliyorum. YouTube'da çok fazla zaman geçiriyorum. Ben hiçbir videonun altına böyle yapma, bunu konuşma diye bir yorum yapmadım. Beğenmiyorsam videoyu izledim, kapatıyorum, başka videoya geçiyorum. Böyle bir hadsizliği hiçbir zaman yapmadım. Ben evet sizlerin fikirlerinizi çok önemsiyorum bu arada. Bu şekilde algılanmasın. Olumlu eleştirilerinizi bekliyorum. Mesela biri demiş, mikrofon değiştir bence. Mikrofonda sesi güzel değil. Olabilir, hani bu yapıcı bir eleştiri. Uygun olduğum zaman mikrofonumu değiştiririm. Veya başka bir şey diyorsanız bu konuyu daha derinlemesine ele alabilirsin, daha yüzeysel kalmış denilebilir, bilmiyorum. Veya şu konuyu da yapar mısın? Yani bilmiyorum, eleştiri dediğim böyle olur gibi geliyor. Sen din konuşma ya da din bu konuyu alakasız olmuş. Çok hadsizce buluyorum, üzgünüm, kusura bakmayın. Ben bu konuda eğer sadece dinler tarihi, çok yetkin bir insan değilim, amatörce ilgileniyorum ve dinler tarihini araştırırsam böyle bir videoda yaparım. İnsanları bu kadar dinden korkutmayın. Dine veya manevi duygular çok radikal bir şekilde savunulup başkasının hayatını veya başkasının özgürlüğünü etkilemiyorsa bir insan bu konu hakkında 2-3 kelime edebilir arkadaşlar. Edebilir yani. Sizi anlıyorum, bazı insanlar din konularına bakış açınızı olumsuz etkilemiş olabilirler. Bu konuda size katılıyorum. Bazı insanlar çok katı, çok kendi dinine çekmeye çalışıp kendi gibi düşünmeyen insanları taşlıyor olabilirler. Bu konuda bu konulara bakış açınızın bu olduğunu, bu sebepten bu olduğunu anlayabiliyorum bazılarınızın. Ama bu demek değildir ki her manevi duygulardan bahseden de onlar gibi. Bu demek değildir. Veya ben bir konu konuşuyorsam, atıyorum diyorsam, benim zararlı alışkanlıklarım yok, ben tütün kullanmıyorum, atıyorum alkol kullanmıyorum diyorsam, alta tıkır hangi dindensin? Bir şey bahsediyorsam hemen yorum yazıp hangi siyasi partiyi tutuyorsun? Bu yorumlar nedir? Yani neden? Ben bütün yorumumu bir siyasi partiye göre mi yapmak zorundayım? Kendim düşünemez miyim mesela? Veya alkol tüketmiyorsam neden hemen aklınıza din geliyor? Sporcular da belli disiplinli alışkanlıklar ediniyor veya sadece sevmiyorumdur. Ben buradaki alkol veya siyasi mevzu değil, insanları artık şunu yapıyorsan busun mantığından çıkmanızı rica ediyorum sizlerden. Çünkü bu hastalıklı bir bakış açısı. Bu düşüncelerden kurtulun ki karşınızdaki değil, sizi rahatsız ediyordur bu durum. Ben bir insanla arkadaşlık yaptığım zaman, ben kendi arkadaşlarımı düşünüyorum mesela. İlk biriyle tanıştığım zaman, arkadaşlık yaptığım zaman hangi dinden olduğu ilk aklıma gelen şeylerden biri değil. Veya hangi siyasi görüşü olduğu ilk aklıma gelen şeylerden biri değil mesela. Bu hastalıklı düşünceleri lütfen bir kenara bırakalım. Bu konu beni biraz sinirlendirmiş demek ki. Ama dediğim gibi çok değil. Az bu konuda yorum geldi ama önemli bulduğum için bu konuyu konuşmak istedim. Sosyal medyada olmanın böyle bir şey olduğunu biliyordum. Bu işi sadece bana iyi geliyor diye yapıyorum. Zor zamanlardan geçtik. Belki bunu deyince mesela zor zamanlardan geçtin, takipçi kazanmak için mi mesela diyecekler olacaktır. Kim ne derse desin ya diyelim, böyle diyelim artık. Zor zamanlardan geçtiğimiz için kendime nefes alacak bir alan olarak YouTube'u tercih ettim. Instagram'da bu benim için bir motivasyon. Video çekeceğim zamanlar bana iyi geliyor. Zaten hep araştırıyorum diyelim, okuyorum. Bunu kendime övmek için söylemiyorum. Olanı söylüyorum. Ben bunu birilerine anlatmak istiyorum bunu. Birileriyle paylaşmak istiyorum bu konuyu. Bu beni mutlu ediyor. Bir cümle bile farklı, bilmediğiniz bir şey öğretiyorsam ne mutlu bana. Bakış açınızı biraz bile değiştiriyorsam ne mutlu bana. Ben böyle bakıyorum. Benim için bir hobi.
hobi alanım, nefes aldığım bir alan olarak görüyorum burayı ve dediğim gibi din konusunu kullanacak bir insan değilim. Ama ben okuyorsam bir şey, bunu da takipçilerime, size hani arkadaşlarım olarak görüyorum. Gösteriyorsam, söylüyorsam da gösterebilirim, söyleyebilirim, bahsedebilirim. Gerekirse sadece böyle bir konu video yapabilirim. Çünkü bu benim kanalım ve din konuşmak ayıp bir şey değildir. İnsanların manevi duygularının olması onları kötü yapmaz, gerici yapmaz, hiçbir şey yapmaz. Ne ilerici yapar ne gerici yapar. Sadece din konusuna ilgisi varmış, araştırıyormuş yapar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.